Bütçe problemleri. Bütçenizi takip ederken bazı harcama kalemlerinde ayırdığınız aylık bütçenin üzerinde harcama yaptığınızı ve buna engel olamadığınızı fark edebilirsiniz. Böyle durumlarda harcamalarınızı daha rahat kontrol edebilmek için zarf metodunu kullanabilirsiniz. Örneğin dışarıda akşam yemeği için aylık 1500 lira bütçe ayırdığınızı varsayalım. Maaş gününüzde 1500 lirayı bir zarfa koyup dışarıda akşam yemeği ile ilgili harcamalarınızı bu zarftan yapabilirsiniz. Zarfta para bittiğinde o ayın sonuna kadar akşam yemeklerini evde hazırlamanız gerektiğini fark etmeniz daha kolay olacaktır. Eğer nakit taşıma sizin için uygun değilse, ön ödemeli kart kullanarak da bu metodu uygulayabilirsiniz. Birçok insan bütçe yaparken gelecekteki harcama planlarını, geçmişte paralarını nasıl kullandıklarına bakarak yapar. Ancak bazı harcama kalemleri kendini belirli aralıklarla tekrar etmediği için çoğu zaman göz ardı edilebilir. Örneğin bir yakınınızın evlenmesi nedeniyle düğün hediyesi almanız, düğün için seyahat etmeniz ya da kıyafet almanız gibi çeşitli harcama kalemleriniz oluşabilir. Bu gibi durumlar kendini belirli aralıklarla tekrar etmiyor olsa da ileride benzer harcamalara katlanmanız oldukça olasıdır. Bu nedenle yapacağınız bütçede de düzensiz harcama kalemlerine yer vermeniz gerekir. Bunun en iyi yolu bütçeleme yaparken öngördüğünüz düzensiz harcamalarınız için birikim yapmanızdır. Örneğin bir yakınınızın nişanlandığını öğrendiğinizde yakın bir zamanda düğün olabileceğini öngörüp bununla ilgili harcamalarınız için birikim yapmaya başlayabilirsiniz. Eğer öngörü yapmak sizin için zor geliyorsa son bir yıldaki düzensiz harcamalarınızı toplayıp 12'ye bölerek gerekli aylık birikim tutarını hesaplayabilirsiniz. Bütçe yaparken her bir harcamayı kategorilere ayırmak ve her bir kategori bazında harcama kısıtı belirlemek önemlidir. Ancak bu yöntem harcama kalemleri aydan aya çok fazla değişiklik gösteren kişiler için uygun olmayabilir. Ya da bu yöntemi uygulamak için gerekli vakit ve enerjiyi harcamak sizin için zor olabilir. Eğer öyleyse sıfır toplamlı bütçe yöntemini uygulamak uygun bir çözüm olabilir. Bu yöntem şu şekilde işler. Gelirinizi elde ettikten sonra harcama dışındaki amaçlarla kullanacağınız parayı harcama hesabınızdan ayrıştırın, borç ve fatura ödemelerinizi yapın, birikim için bütçelediğiniz parayı da birikim hesabınıza gönderin. Artan tutar o ay harcamalarınızda kullanabileceğiniz paradır. Faturalarınızı, borçlarınızı ödediğiniz ve planladığınız birikim tutarını kenara ayırmış olduğunuz için kalan parayı o ay dilediğiniz şekilde harcayabilirsiniz.